Merhaba arkadaşlar, keyifler nasıl? Dikkat ettiyseniz belgesel tarzı video olarak yani böyle arkada konuştuğum, tanıtım yaptığım video olarak New York'tan bahsettim, Vancouver'dan bahsettim. Ama esas bir senemi geçirdim Seattle ve çevresi ile ilgili bu şekilde bir video yapmamıştım. Bunun sebebi de şehirden ayrılana kadar, son güne kadar belki çekim yapmaya devam ettim. O yüzden ayrılmadan önce video yapmak istemedim. Ve tabii büyük ihtimalle en geniş kapsamlı belgesel tarzı videoda bu olacak. Burada biz olduğumuz için lüzumsuz bilgilerle sizi sıkmayacağım. İşte kurucusu kimdir, adı nereden geliyordur falan. Bu arada adı Chef Seattle'dan geliyor. Şu meşhur biz dünyayı atalarımızdan miras olarak almadık, çocuklarımızdan ödünç olarak aldık. Sözü de Chef Seattle'a ait olduğu söyleniyor. Şehir birkaç kere yangın, sel, su baskını, hatta kanalizasyon baskını türü felaketler atlatmış ve şehrin üzerine bir şehir daha kurmuşlar. Bu sebepten yeraltı turlarında şehrin eski halini görebilirsiniz. Gerçekten yer altına iniyorsunuz ve yer altında barlar, oranın eski işte kırmızı ışık alanı, Red Light District, eskiden insanların kalmış olduğu evler, buraları görebiliyorsunuz. Şu anda artık yer altında olmuş. Tabi bunlardan ziyade sizin en çok merak ettiğiniz büyük ihtimalle nüfusu, değil mi? Kafa dinlemek isteyen insanlar için. Arkadaşlar Seattle'ın nüfusu 668 bin ve metropolitan alan dedikleri yani Seattle artı etrafındaki ufak ufak yerleşim alanlarının hepsini topladığınız zaman, çünkü oradan da şehre iş için gidip gelenler var. Onları da topladığınız zaman 3,6 milyon yapıyor. Bu çevresindeki yerleşim alanlarından da bahsedeceğim. Mesela güneyde Tacoma var. Doğusunda benim de işe gitmiş olduğum Bellevue var. Bellevue'dan da uzun uzun bahsedeceğim. Yani bu sayıyı bir İstanbul'la, İzmir'le, Ankara'yla karşılaştırdığın zaman çıldırıyorsunuz değil mi? Gene hemen düşündüğünüz sorulardan bir tanesi. Amerika'da yaşıyorsanız eğer kalınacak bir yer mi? Kesinlikle bence kalınacak bir yer. Ne New York gibi aşırı kalabalık ne de dağ başı bir yer. Yani ikisinin arası. Bu arada biliyorsunuz yağmurundan çok bahsederler. İşte sürekli yağmur yağıyor falan. Ben bir İzmirli olarak kesinlikle rahatsız olmadım yağmurundan. Ben de en çok ondan korkuyordum. Neden rahatsız olmadım? Çünkü zaten işe gidip geliyorsunuz. Her gün böyle çıkıp piknik yapacak değilsiniz herhalde. İkincisi, bahar geldiğinde ve yaz geldiğinde hava açık oluyor. Güneşli günler çok oluyor yani. Üçüncüsü de en önemlisi, bunu kimse söylemiyor. Kapalı hava ve yağmur yağdığı gün sayısı çok fazla derler hep. Ama öyle yumuşak bir yağmur ki bu. Çoğu zaman kafanıza şapka takmanıza bile gerek yok. Yani ben İzmir'deyken böyle bir yağmur türü bile görmemiştim. Sanki böyle duş musluğunun en ince ayarına getirmişler. Kafanıza yağdığını hissetmiyorsunuz bile, öyle değişik yani. Hani gece arabanın farlarından falan görebiliyorsunuz anca yağmur olduğunu. O yüzden ikisini mesela İzmir'le karşılaştıracak olursak rahatsız edici, böyle işte şemsiyesiz veya yağmurluksuz çıkılmayacak ve işte her tarafınızı ıslatacak falan böyle yağmur günü olarak karşılaştıracak olursak İzmir daha fazla. Çok ilginç ama öyle. Seattle'da kalacaksanız büyük ihtimalle Seattle'ın merkezinde yaşamak istemeyeceksiniz. Çünkü çok lüzumsuz pahalı. Ve şehrin göbeği olduğu için zaten de çok rahat kafa dinlenecek bir yer de değil. Aynen konakta düşünün. Konakta nasıl çok fazla kalan insan yoksa veya bulunduğunuz şehrin göbeğinde yani çok fazla kalan insan yoksa, burada da Seattle'ın kendisinde çok fazla insan kalmıyor. Kalanlar da oranın en zenginleri. Çünkü oradaki binalar hep lüks apartman daireleri falan. O yüzden de ulaşım sizin için önemli olacak. Ben mesela Seattle'ın kuzeyinde Everett diye bir yerde kalıyordum. Oradan Bellevue'ya gidiyordum. 4 otobüs değiştirmem gerekiyordu işe gidip gelmek için. Yani eğer bisikletiniz varsa ulaşımın bir artısı, benim gördüğüm kadarıyla her otobüs bisiklet kabul ediyor. Ufaklar dahil, ufakların da önüne koyabiliyorsunuz bisikleti. Ve bisiklet sürmek için de çok uygun yerler. O yüzden bisikletiniz varsa bisiklet artı otobüs durumu kurtarabilirsiniz yani. Yani o şekilde işe gidip gelebilirsiniz. Veya bizim gibi bütün saatleri falan ayarlayıp artık yolda kitap mı okursunuz, podcast mi dinlersiniz? O şekilde yolda da vaktinizi bir şekilde değerlendirip gidip gelebilirsiniz. Ama onun haricinde mesela işte turistik yerlere gitmek istiyorsunuz, gezmek istiyorsunuz falan. Çıldırtıyor insanı. Özellikle hafta sonları iyice azalıyor otobüsler. Tabi madalyonun öteki yüzü de araba almak kolay. Eğer orada kalıcıysanız çok ufak bir araba bile olsa
Minik böyle elektrikli arabalar da var orada. Veya tek kişiyseniz belki böyle elektrikli bisiklet, scooter öyle bir şey alabilirsiniz. Böyle bir şey bile alsanız trafik çok rahat. Özellikle periferde. Seattle'da da çok aşırı kötü değil yani. Türkiye'deki büyük şehirlere kıyasla. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de araba kullanmaya alışkınsanız Seattle'da en büyük sorununuz nezaket kurallarını öğrenmek olacak. Böyle uzaktan geçen yayalara durup da yol vermek. Evet, çılgınca bir fikir biliyorum. Çılgın proje ama orada yayalar öncelikli. Yani bizdeki gibi yaya geçinden geçmeye çalışırken adam "Hın!" diye üstünden geçip ondan sonra bir de kafayı çıkartıp arkadan el kol yapmıyor. Yapmıyor sana. Hani bizdeki gibi böyle trafikte çıkıp millet birbirini yumruklasa ikisi de kodeste geçiriyor günü. Hiçbir şey olmamış gibi devam edemiyorlar. Zaten istatistiklere bakacak olursanız Seattle'ın şiddet içeren suç oranının en düşük olduğu yerlerden birisi olduğunu görebilirsiniz. Uyuşturucu satıcılığı var. Ondan sonra fuhuş var. Kurbansız suç dedikleri. Bunun haricinde peki kusursuz mu? Tabii ki kusursuz değil. Ha şey var. Sarhoş kavgası var falan. Sarhoşlar birbiriyle kavga ediyor falan. Tabii ki dört dörtlük bir yer mi? Tabii ki değil. Ama eğer büyük şehirde kalıyorsanız yani İzmir, İstanbul, Ankara üçünden birinde kalıyorsanız onlara göre çok daha iyi. Biz gene de haber görüyorduk. İşte otobüste biri birini bıçakladı falan diye. Bazen oluyor. Hani çok böyle kendinizi salıp da gidilecek bir yer değil tabii ki de. Bence hiçbir yer değil zaten dünya üzerinde. Biz her zaman için gardımızı yüksek tutmuştuk. Bir sorunla karşılaşmadık. Bir sene kaldık. Sorunlar hep şuydu. Deliler var. Delilerin herhangi bir zararını görmedik. Deli çok nedense. Benim tahminim akıllı adamlar sürekli arabaya falan bindiği için yolda yürüyen insanların deli olma ihtimali artıyor. İkincisi biliyorsunuz esrar serbest. Esrar serbest olduğu için şehrin bazı yerlerinde fena baya kötü bir koku var yani. Hatta ben alışmıştım bir noktadan sonra. Sonra işte Vancouver'a falan gittik 10 günlüğüne. Geri geldikten sonra direkt batmaya başladı tekrar o koku. Ve çok net belli adamlar bazıları yani pothead olmuş. Esrar kullanmaktan artık. Kullanmazken bile böyle uçmuş gözükürler ya. O tür insanlar çok var falan. Yani benim en çok dikkatimi çeken oydu. Neden bu kadar çok deli var? Tımarhane diye bir şey mi yok acaba? Hani şey ya böyle insan hakları falan. Delileri tımarhaneye kapatmayalım falan mı diyorlar acaba? Yine mesela bizde çok görmediğimiz evsiz diye bir konsept var. Gerçi biz de çok göç aldık ya bizde de artık olmuş. Geri döndükten sonra fark ettim. New York'tayken mesela bu insanların yaşadığı bir sokak vardı kaldıkları. Hepsi birlikte orada kalıyorlardı. Seattle'da ise ormanlık alan, özellikle periferde ormanlık ağaçlık alan çok olduğu için direkt böyle insanların girmediği ormanlık alanlarda kamp falan çadır falan kurmuşlar. Orada yaşıyorlar. Amerikalıların şöyle bir sözü vardı. Amerika'da evsiz insandan çok insansız ev var diye. Çok doğru. Yani bu evsizleri görüyorsunuz. Bir de böyle banliyölarda falan bakıyorsunuz evlerin çoğu boş. Eşyasız falan. Özel günlerde veya hafta sonlarında falan insanları görebiliyorsunuz. Veya yazın falan şehir merkezinde özellikle insan görebiliyorsunuz. Ama bunun haricinde çok az insan var sokakta. Özellikle gene banliyö alanlarında yani etraftaki yerleşim yerlerinde insan çok az. Millet çünkü işe gidiyor, oradan eve gidiyor. Genelde böyle geçiriyorlar hayatlarını. Hafta sonu bir yere gideceklerse de gene arabayla alışveriş merkezlerine gidiyorlar. Veya işte sinemaya gidiyorlar. Veya kapalı gene spor alanlarına gidiyorlar. O bakımdan mesela Bellevue daha iyiydi. Bellevue'da da çok az insan vardı ama en azından böyle işte hafta sonları falan parkları var oranın. Müthiş iyi, güzel parkları var. Oralarda falan vakit geçirebiliyordun. Ve tabii ki gene merak ettiğiniz olay böyle büyük parklarda it kopuk olmuyor mu? Olmuyor abi. Yani bu kadar keşinin, bu kadar delisinin olduğu bir şehirde bile böyle parklara gittiğiniz zaman para versene tırrek diyen adam çıkmıyor yani karşınıza. Ki zaten mantalite olarak da farklı. Şimdi orada para gasp eden veya işte hırsızlık yapan adama hırsız diyorlar. Mantalite farkı olduğu için öyle olunca da insanlar daha böyle gizli saklı yapmaya çalışıyorlar bu işleri. Ulaşımdan bahsediyorduk. Otobüs haricinde tramvay sistemleri var. Her ne kadar kısa bir mesafe için olsa da. Light rail dedikleri hafif raylı sistemi var. O da gene kısa mesafe için. Hatta yer altından böyle metro geçirmek için tünel falan kazmışlar. Sonra o proje iptal olmuş. O yüzden şu anda o metro tünellerinden normal otobüsler geçiyor. Gerçekten komik. Ama söylediklerine göre yapacaklarmış. Ki şu da önemli arkadaşlar.
aracınız yoksa şehrin nimetlerinden tam anlamıyla gerçekten faydalanamıyorsunuz. Neden? Konser oluyor veya işte meetup.com sitesini biliyorsunuzdur. Orada böyle birbirine benzer kafadaki insanların buluşabileceği toplantılar oluyor. Gene bu meetup'lara da araçsız, arabasız gitmeniz çok zor. Otobüslerin falan böyle çok girmediği yerler. Çünkü otobüsler çok böyle merkezi yerlere gidiyor. Araba kullanmayı seviyorsanız hiç sıkıntı yok. Çünkü trafik falan müthiş medeni. Çıldırırsın yani. Evet, Seattle'ın merkezinin önemli, ünlü yerleri tabii ki başta büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Space Needle, uzay iğnesi. 1962 yılında onların expoları var. Uluslararası fuar gibi bir şey yani. Onun için inşa etmişler. Ve şu anda gerçekten şehrin simgesi oldu. Şu anda Seattle'ın simgesi ne dediğiniz zaman direkt Space Needle'dır yani. Genelde şehrin en yüksek noktası sanarlar. Doğru değil. Çok aşırı yüksek olmaması da güzel bir şey. Çünkü şehre hem tepeden bakabiliyorsunuz hem de çok uzaktan bakmış olmuyorsunuz. Gene böyle insanları falan seçebiliyorsunuz yani. O bakımdan güzel. Mesela çok fazla bilinmeyen Columbia Tower var. Columbia Tower şehrin en yüksek noktalarından bir tanesi. Space Needle'a bile tepeden bakabiliyorsunuz. Orada işte Seattle'ın meşhur futbol sahasını görme şansınız var. Seattle Seahawks, Amerika'nın en ünlü Amerikan futbol takımlarından bir tanesi. En son çünkü şampiyon olmuşlardı. Bu sene ne oldu bilmiyorum. O yüzden Seattle'da deli gibi bir Seahawks taraftarlığı var. Bu arada Seattle'ın artılarından bir tanesi de Nerd cenneti arkadaşlar. Zaten görmüşsünüzdür, genel olarak Amerika'nın İzmir gibi denir. Yani işte gaylerin en rahat yaşadığı yerlerden bir tanesi. İnsanların birbirine çok aşırı karışmadığı, dinciliğin en az olduğu şehirlerden bir tanesi. Hatta bazı istatistiklerde en az şehir Seattle diye geçer. Ve insan kalitesinin de en iyi olduğu şehirlerden bir tanesi. Yani buranın göçmenine bakacak olursanız Hintli veya Asyalı, direkt böyle Microsoft'ta çalışan doktor, bu tür böyle üst düzey insanlardır hep. Hani mesela New York'la en büyük farklarından bir tanesi o diyebilirim, göçmenleri. Büyük ihtimalle tutunamadıkları için. Çünkü taşı toprağı altın bir yer değil yani Seattle. İşinizi biliyorsanız ama kalifiye bir adamsanız iş bulursunuz kesin, o ayrı mesele de. Ben 3 haftada buldum mesela. Seattle'ın nerd cenneti olmasının sebeplerinden bir tanesi de Experience Music Project dedikleri, genelde popüler kültürle ilgili konuların olduğu bir müze. Zaten girişte her şeyin aksiyon figürünü bulabiliyorsunuz. Yani Big Bang Teori'ye kadar veya birçok şeyin Lego figürünü bulabiliyorsunuz. Onun haricinde mesela benim için en önemli olan şeylerden bir tanesi Sci-Fi Müzesi. Bilim kurgu filmleriyle ilgili müze yapmışlar. Çok ünlü bilim kurgu filmlerinde kullanılmış proplar. Alien'daki yumurta, yani birebir kendisi, kopyası falan değil yani, birebir kendisi. Hayalet Avcıları'ndaki sırt çantası olsun veya kapan olsun. Geleceğe Dönüş'teki hoverboardlar. Terminator 2 filmindeki T-800. Bu tür bir sürü şey bulabilirsiniz. Star Wars'daki Boba Fett kostümü. Bir de tabi ekstra $8 verirseniz Star Wars için de özel bir bölüm var. Ama oraya girmedim ben. Çok Star Wars hastası değilim. Bunun haricinde fantazi bölümü var gene. Ama hayır, kırmızı don olarak değil. Mesela Conan filmindeki Conan kılıcı. Ondan sonra Yüzüklerin Efendisi filmindeki Frodo'nun, Aragorn'un, Gimli'nin silahları. İşte bizim Game of Thrones'daki Cüce Reis, neydi onun adı? Tyrion Lannister mı? Onun kostümü. Bunun gibi birçok şeyi bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz birebir. Ve gerçekten filmcilikle ilgilenen insanlar için çok faydalı. Mesela bilim kurgu filmlerindeki silahların birçoğunu koymuşlar. Yani onlarca silah vardı. Yakından baktığın zaman kullandıkları malzemeleri falan görebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten çok iyi. Bu ikisi haricinde, yani bilim kurgu ve fantazi haricinde de korku bölümü var. Orada mesela Alien'ın kendisi var. Yumurtası değil. Demek ki yumurta bilim kurguya giriyor. İçinden Alien çıkınca facehugger falan da olması lazım. Critters'daki yaratık. Klasik. Ondan sonra sanırım Texas Chainsaw Massacre'daki maske. Hostel'deki işte proplardan bazıları. Ve tabii baş köşede şey var. Michael Jackson'ın Thriller klibindeki o zombilerden bir tanesinin kostümünü bulmuşlar, koymuşlar oraya. Yani bana soracak olursanız gittiğim en güzel ve en beni etkileyen yer bu müzeydi. Yine videonun başında belirttiğim Underground Tour, yeraltı turu. Seattle ile ilgili ilginç bilgiler öğreniyorsunuz ama bence lüzumsuz pahalıydı. Ne kadardı ya? $30 mı neydi?
Bir saatlik tur diyorlar size ama aslında gezilecek az yer var. Sadece durup konuşuyor işte adam. Gene de para sıkıntınız yoksa bir gününüzü harcamaya değer. En azından bir şeyler öğreniyorsunuz çünkü. Gene Seattle'ın göbeğinde Seattle Aquarium var. Vancouver Aquarium kadar iyi olmasa da gene de çok ilginç hayvanları barındırıyorlar. Ve mesela hayvanat bahçelerinde de ve bu tür akvaryumlarda da hep bir yazı görürsünüz. Der ki biz bu hayvanları vahşi doğadan yakalayıp da getirmedik buraya. Bu hayvanlar yaralıydı ve vahşi doğada yaşayamayacak durumdaydı. Onları iyileştirdik ve yine de buna rağmen vahşi doğada yaşayacak durumda olmayanları da burada tutuyoruz. Zaten gösteriyorlar. Bir tanesinin işte pençesi sakat, öbürü kör. Biz mesela gittiğimizde fokları çok merak ediyorduk ama sea otter diye ve river otter diye hayvanlar var. Bizde genel olarak su samuru diye geçiyor. Gerçekten foklardan daha sevimli, daha oyuncu hayvanlar. Fokları görmek için illa akvaryuma gitmek zorunda değilsiniz. Göllere kıyısı olan yerlerden bazılarında bu fokları görebiliyorsunuz. Karaya kadar geliyorlar. Bazen dinleniyorlar. Bazen yemek yiyorlar falan. Her yerde tabii tabelalar var. Foklara dokunmayın diye. İnsanlar da sağ olsun saygı gösteriyor. Uzaktan sopayla dürten yok yani. Bunun harici tabii ufak ufak garip balıklar ve Seattle Aquarium'un en meşhur hayvanı olan dev ahtapot var. Niye meşhur? Çünkü bu ahtapotu önceden diğer balıklarla birlikte koymuşlar. Ki diğer balık dediğim köpek balığı falan. Köpek balıklarından bir tanesini yakalayıp yiyor. YouTube'a bakacak olursanız görebilirsiniz. Bunun haricinde gene YouTube'da akvaryumdan kaçma videoları falan var. Ve zaten tabelalarda artık yani reklam tabelalarında Seattle Aquarium derken böyle bir çizim var. İşte ahtapot akvaryumdan kaçarken falan gösteriyorlar. Yani ondan bile faydalanmış adamlar. Bunun haricinde gene şehrin merkezinde Argosy Bay Tour diye körfez turu atabileceğiniz bir yer var. Körfez'den vapur gibi bir gemiyle gezdiriyorlar ve orada tanıtım yapıyorlar. İşte şu yapı şuraya aittir, bu işte bu yılda yapıldı falan diye. Ve yine şehri geniş olarak, geniş perspektiften görebileceğiniz Ferris wheel dedikleri dönme dolap var. Normal dönme dolaplardan farkı göle çok yakın olduğu için hani oradan böyle zıplayıp suya falan atlayabilirsiniz. Seattle'ın biraz kuzeyinde Woodland Park Zoo denilen Seattle'ın meşhur hayvanat bahçesi var. Çok muhteşem bir hayvanat bahçesi olmamakla birlikte İzmir'dekinden çok daha fazla hayvan barındırıyor gene de. Özellikle hayatımda hiç görmediğim hayvanları görme şansım oldu. Bir tanesi porcupine dedikleri oklu kirpiği biliyorsunuzdur. Onu görme şansım oldu. Tapir dedikleri bir hayvan var biliyorsunuzdur. Onu görme şansım oldu. Orangutan görme şansım oldu. Bizde sanırım orangutan yok. Değil mi? Normal maymun var. Evet öyle bir tür var bilmiyor muydunuz? Normal maymun diye. Maymunus normalus. Tabii ki kanguru gene bana en değişik gelen ilk defa gördüğüm hayvanlardan. Bunun haricinde mesela muhabbet kuşlarının olduğu alana sizi sokuyorlar. Bazen bu kuşlar elinize falan konabiliyor veya kafanıza konabiliyor veya omzunuza konuyor. Bunları yakından videoya alma şansım oldu. O da güzel bir tecrübeydi. Mesela bu Woodland Park Zoo da aynı şekilde. Eğer arabanız yoksa gidene kadar çıldırıyorsunuz yani. Çok fazla yer var. Araçsız gitmeniz büyük sıkıntı. Bu da onlardan bir tanesi. Ve tabii ki yine Seattle'ın merkezinde bulunan Pacific Science Center. Vancouver Science Center kadar iyi olmasa da gene de iyiydi. Mesela dinozorların maketlerini yapmışlar. Diğer tarafta dinozorların iskeletleri vardı. O daha ilgi çekiciydi yani. Kelebek bölümü var. O güzel. Kelebeklerin arasına girip fotoğraf çekebiliyorsunuz. Gene işte hayvanat bahçesinde olduğu gibi bunlar da üstünüze konuyorlar falan. Bilete dahil olarak 3 boyutlu IMAX filmi seyrettiriyorlar. Biz balinaları seyretmiştik. Bayağı eğlenceliydi. Tabii mesela gösterdiklerinin arasında balinaların evrimi, balina iskeleti falan gibi böyle kafir kafir şeyler de var. Benim bindiğim mesela şey vardı. Denge bisikleti. Aşağıya kocaman bir ağırlık koymuşlar. Bisiklet gerçekten bağlı falan değil. Rayın üstünde duruyor. Ama o aşağıya bastıran ağırlık sayesinde düşmüyor. Ve bunun haricinde de eğlenceli, daha çok çocuklara hitap eden bilimle ilgili çok fazla şey var. Yani çocuklar Luna Park'a gideceğine bir gün oraya gidiyorlar.
Aynısı Vancouver'da vardı. Çalmışlar Vancouver Science World'den. Her neyse. Uçak anteni yaparım artık yayınları bundan sonra. Ucuza gelir. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Bedava. Havadan geliyor ses. 5 tane şey saymış olmam lazım. Woodland Park Zoo, Experience Music Project, Pacific Science Center, Space Needle, şu Argosy Körfez Turu dediğim ve Seattle Aquarium. 6 tane şey oldu. Bunlardan bazıları seçmeli olarak, yani toplamda 5 yeri kapsayan sana bir City Pass, yani şehir kartı gibi bir şey veriyorlar. Toplu bir para veriyorsun. Gerçekten ucuza. Kişi başı $70 mıydı, öyle bir şeydi. Bunların hepsine birden gitme şansın oluyor. Biz o şekilde gittik. Eğer gidecek olursanız bu City Pass'i mutlaka edin. Bu City Pass'e dahil olmayanlara gelelim şimdi. En çok eğlendiğim turlardan bir tanesi Ride the Ducks, yani ördekleri sür isimli turdu. Bunun özelliği, şehrin en önemli yerlerini gezdiriyorlar. Toplamda 1,5 saat sürüyor. 1 saati karada, yarım saati de göle giriyorsun. Gölde işte göl kenarındaki evleri falan görüyorsun. O işte Sleepless in Seattle'daki meşhur göl kenarı evleri falan görme şansın oluyor. Sürücü falan da komik baya. Seattle'ın gene en meşhur yerlerinden bir tanesi Farmers Market veya Public Market diye geçiyor. Üreticilerin sattığı meyve, sebze ve balıkçıların yakalayıp sattığı balıklar, midyeler ve her çeşit deniz ürünlerini bulabiliyorsunuz burada. Çok ucuz değil, hatta sanırım normalden daha pahalı. Ama zaten yani orada yeterince kaldığınız zaman pahalı ucuz diye bir sıkıntınız olmayacağı için buraya gelip daha kalitelisini almayı tercih edebilirsiniz. Gene aynı yerde hediyelik eşya satan yerler var. Benim en çok sevdiğim eski kitapçı var. Oradan işte mesela 1985 basımı Kendi Maceranı Kendin Seç türü bir kitap aldım. Seattle ve etrafındaki yerleşim birimleri de aynı şekilde. Eski kitapçı olarak ve ucuz kitapçı olarak gerçekten bir cennet. Hatta bana soracak olursanız İzmir'e göre en iyi yanı ne diye, bence bu kitapçılardır. Gerçekten kitap ormanında kayboluyorsunuz. Aradığınız her şey yarı fiyatına bulabiliyorsunuz. Yani tekrar ziyaret etme şansım olursa ciddi bir tane böyle boş valizle gideceğim. Kitap dolduracağım oraya. Gene mesela hem Amerika'da gelişmiş bir kültür hem de Seattle'da da daha da gelişmiş bir kültür olan thrift store kültürü. Yani kullanılmış eşyaları bağışladığınız ve insanların da oraya gelip oradan çok ucuza akla gelebilecek her şeyi aldığı mağazalar. Biz ilk geldiğimizde birçok şeyimizi bu thrift store'lardan almıştık. Koltuklarımızı, masalarımızı. Mesela benim en çok sevdiğim şey kullanılmış oyuncaklar vardı. Eskilerin böyle 80'lerden 90'lardan kalan aksiyon figürleri. Onlardan buldum. Bu Public Market dediğimiz yerin hemen karşısında da dünyanın ilk Starbucks'ı var. Her daim zaten müthiş kuyruklar oluyor. Ve ilk Starbucks olduğu için orijinal memeli deniz kızı logosu orada duruyor. Daha sonradan kapanmış. Tur rehberleri hep şey diyordu. Gerçekten çok yakında bir Starbucks daha var. Oraya da fazla kişi gitmiyor. Oradan istediğini al. İlk Starbucks'ın önüne git. Orada işte fotoğraf çektir. Evet, çok mantıklı bence de. Noel zamanı mesela canlanıyor bayağı şehir. Kar çok fazla görmedik. 1 ya da 2 gün kar yağdı. Çok aşırı karlı bir şehir değil. Çok aşırı soğuk olan bir şehir de değil. Özellikle iyi giyinirseniz yaşayabiliyorsunuz yani. İyi giyinmeniz lazım ama. Noel zamanı ekstra eğlenceler koyuyorlar etrafa. Şehrin ortasına atlı karınca, büyükler için ama. İşte koroda şarkı söyleyenler falan. Yolda bu insanlardan çok bulabiliyorsunuz. Alışveriş merkezlerine gittiğinizde de aynı şekilde. Dekorasyon çıldırıyor. Şeylerden falan gördük. İşte Noel Baba oturuyor da çocuklar da kucağına oturuyor ya. Onlardan falan gördük yani. Dışarıda sıra olmuş falan. Yine Seattle'ın meşhur parklarından karşılıklı Gasworks Park ve Union Lake Park. Union Lake Park'ta hayvanlara saygının bokunun çıktığı, gerçek anlamda bokunun çıktığı bir park olarak görebilirsiniz. Her yerde ördekler ve ördek kakaları. Gasworks Park da bunun tam karşısı. Gerçekten bir de ulaşım da işte, yani araç yoksa ulaşımın da zor olduğu parklardan bir tanesi. Ama gittiğin zaman
değdiğini fark ediyorsunuz. Eskiden gaz fabrikası gibi bir şeymiş. Sonradan artık fonksiyonunu yitirince orayı park haline getirmişler. Gerçekten Seattle'ın en güzel parklarından bir tanesi bence. Çünkü göl kenarına indiğinizde nereye bakarsanız bakın bir manzara görüyorsunuz. Yani dört yanında dört farklı manzara olan bir park. Piknik için de gayet uygun bir yer. Mezuniyet için limuzinle oraya gelen insanları gördük. En son hatta şey gördük. Pilates videosu çeken bir kadın Pilates eğitim videosu falan çekti. Evet, fark ettiyseniz hala Seattle merkezden daha periferlere geçemedik. Seattle'ın ünlü şeylerinden bir tanesi sokak sanatçıları. Gerçekten her gidişimizde farklı sanatçılar gördük. En son gayda çalan adam bile gördük. Şey falan vardı mesela. Nasıl ot yetiştirdiğini anlatan bir şarkı yapmış adam. Onu çalıyordu sokakta. Gene mesela Seattle'ın kültürünün içine girmek istiyorsanız gazete satan makineler var. Bazıları paralı, bazıları ücretsiz. Ücretsiz olanlar haftada bir çıkıyor. Onları alıp mesela Seattle hakkında bilgi edinebilirsiniz. Genel olarak olan, yaşanan olayları öğrenebilirsiniz. Ve tabii büyük ihtimalle en çok yürümemiz gereken yer Bruce Lee'nin mezarı oldu. Ama gerçekten yürüdüğümüze değdi. Biz de çiçek bıraktık. Yanında da oğlu Brandon Lee'nin mezarı var. Seattle ne alaka diyecek olursanız karısı Seattle'lıymış. O yüzden öldükten sonra Seattle'a gömülmüş. Yine Seattle'ın merkezine Seattle Center denilen bir kompleks var. İşte bu Space Needle'ın, Pacific Science Center'ın falan olduğu. Aynı yerde dev bir fıskiye var. Ama burada özellikle yazın çocukların fıskiyenin etrafında sulanarak serinlemesi bu serbest. Apaçilik serbest yani. Kalsaydım ben de gitmek istiyordum açıkçası. Çünkü hani çok aşırı sıcak olmuyor diyorlar, doğru. Seattle'da bir İzmir kadar abartı sıcak olmuyor. Mesela New York'a gittiğimde inanılmaz sıcaktı. İzmir'i bile geçmişti belki sıcaklık. Burada kesinlikle o kadar abartı bir sıcaklık yok. İnsanların çok sıcak ayıldık bayıldık dediği 30 derece. Ama yine de bir böyle hani fıskiyede serinleyecek kadar sıcak oluyor. Ve evet, Seattle merkezi bitirdik sonunda. Şimdi biraz da etrafından bahsedelim. Şu size Seattle Aquarium demiştim. Oranın yakınından kalkan su taksileri var. Water taxi diye geçiyor. Bu su taksisiyle Alki Beach'e gidebiliyorsunuz. Tabi arabanız varsa arabayla da gidersiniz de böyle daha maceralı. Hem bir göl havası alıyorsunuz hem de manzara da baya güzel. Şehir manzarasını da çekme şansınız oluyor. Selfieci cenneti. Selfieci cenneti. Alki Beach, ben Seattle'a geldiğim zaman ilk geldiğimiz yerlerden bir tanesiydi. Arabayla getirmişlerdi bizi. Gerçekten cennet gibi bir yer diyordum. Özellikle biz Temmuz sıcağından gelmiştik. Burada Temmuz'da bazen oluyor. Temmuz'un ortasında mesela havanın böyle kapalı ve serin olduğu günler de oluyor. Ve gerçekten ağzım açık kalmış. Demiştim ki ulan biz nelerle uğraşıyoruz. Adamlar bak cennette yaşıyor. Plaj, göl plajı tabii. Deniz değil. Genel olarak yapılabilecek şeyler burada. Voleybol oynuyorlar mesela. Voleybol sahaları var. Ateş yakılacak yerler var. Ateş yakıp etrafında oturuyorlar. Evler gene bir o kadar lüks ve güzel. Büyük ihtimalle Seattle'da kalıyorsanız ve gerçekten zenginseniz herhalde kalınabilecek en iyi yerlerden bir tanesi Alki Beach. Çok değişik dekorasyona sahip arabalar, evler görebiliyorsunuz burada. Sadece Alki Beach'in kendisi de değil, yakınında da birkaç tane daha park var. Hem manzara olarak çok güzel, müthiş manzaralı. Hem de mesela kano kiralayabileceğiniz. Bunun haricinde mesela stand-up paddleboarding veya paddleboarding dedikleri bir olay var. Burada çok yaygın. Kanoculuktan daha popüler hatta. Bunları kiralayabiliyorsunuz. Yine fokların da arada geldiği göllerden bir tanesi. Birçok göl var. Bu bir tanesi sadece. Eski videolarımdan görmüşsünüzdür. Mini özgürlük anıtı yine Alki Beach'te. İlk geldiğimde gerçekten beni aşırı etkilemişti. Bir baktım böyle insanlara, lan dedim burada yaşamayan insan hayatını boşa harcıyor. O kadar etkilemişti. Sonra bir arkadaşla bir kere daha gelmiştik gene çekim yapmak için. En sonunda gitmeden önce bir kere daha geldik. Çünkü ben hırs yapmıştım. Havalar düzelince geleceğim burada yüzeceğim diye. Geldik, plajda oturduk. Biraz işte suya girdim falan. İşte yani. Çok ilginç.
Neden oldu bilmiyorum. O büyüsü bozuldu yani. Çünkü her şeyden önce bir kere suya girmeye çalıştığınız zaman su bulanık. Göl olduğu için. Çok ilginç. Yani büyük ihtimalle çok zengin olanlar için okyanus kenarı var biliyorsunuz Seattle'da. Gene bir 3 saatlik arabayla gitmeniz gerekiyor. Bizim gitmek nasip olmadı. Mesela Alki Beach haricinde Green Lake var. Green Lake de gene Seattle'ın en önemli rekreasyon alanlarından bir tanesi. Biliyorsunuz Seattle'ın kuzeyinde Woodland Park Zoo yani Woodland Hayvanat Bahçesi var demiştim. Onun hemen üstünde yani hemen kuzeyinde Green Lake bölgesi. Gerçekten videolarda falan baktığınız zaman muhteşem bir görüntüsü var. Gittiğin zaman fena değil. Hele ki mesela arkadaşlarla falan giderseniz gerçekten eğlenecek. Ya ben biraz da böyle çok kafa arkadaşım yoktu. Çünkü hani iyi insanlarla tanışırsınız orada ama bir insan Türk değilse Türk değil yani bu kadar. Öyle hani birkaç kafadar olsanız gerçekten çok eğlenilecek bir yer Green Lake. Karşılıklı 2 plajı var. Çok süper temiz olmasa bildiğin klasik göl işte. Tramplen var. Tramplen'den atlayabiliyorsun. Ondan sonra çok geniş bir çim alanı var. İster frisbee oyna, ister mesela futbol kaleleri var, futbol oyna. Basket sahası var, istersen basket oyna. Voleybol netleri var, istersen voleybol oyna. Hemen onun dışında da fast foodçular var. Hiçbir şey olmasa yürünecek çok yer var. Kıyafetini değiştirebileceğin tabii çok yer var. Yani mayo ile giyip orada yüzüp ondan sonra ıslak mayonu değiştirip daha sonra orada işte yürüyebileceğin, gezebileceğin yerler var. Yani mesela Green Lake'i ben bir üniversite kampüsünün de rekreasyon alanı gibi düşünüyorum. Çünkü üniversite kampüsleri de öyledir ya, çok abartı hijyenik değildir veya çok abartı lüks değildir. Hani böyle mekanlar hafiften böyle rutubet kokar. Ama güzeldir yani değil mi? Kafadır yani. Kafa insanların olduğu, şezlongçu reislerin sana pusu kurmadığı bir alan. Ve tabii bütün gölün etrafında da koşacak bir alan var. Sonuç itibariyle Green Lake gerçekten Seattle'ın önemli yerlerinden bir tanesi. Zaten Seattle'da kalacaksınız. Sizin en çok gidip geleceğiniz yerlerden biri olacak diye tahmin ediyorum. Yani ilk geldiğimde onu da diyordum mesela. Alki Beach'i görünce zengin olsam Alki Beach'ten ev alırım diyordum. Sonra Green Lake'i görünce zengin olsam Green Lake'ten ev alırım demiştim. Şimdi ikisini de demiyorum. Şu an zengin olsam ikisinden de ev almam açıkçası. Çünkü her şeyden önce ne kadar pahalı olduğunu düşünün yani. Hani ortalama bir ev fiyatı da değil. O kadar abartı parayı verecek gibi bir yerde değil yani. En azından bizim gibi insanlar için. Sıkılırsın abi her şeyden önce. Evet, gelelim benim çalıştığım yer olan Bellevue'ya. Bellevue yani Seattle İzmir'se Bellevue Bostanlı olarak düşünebilirsiniz. Gerçekten Seattle'a göre bile çok nezih bir yer. İnsanlar sakin, evler, dükkanlar hepsi çok düzenli, yerli yerinde. Bazı mahalleler var. Mahalleye giriyorsun. Hem doğa kokusu hem etraftaki kuş sesleri falan. Direkt diyorsun ki burası cennet. Ama işin ilginç yanı etrafta insan göremiyorsun doğru düzgün. Bir tane böyle yürüyen bir insan görürsen hemen böyle şüpheli bir şekilde bakıyor sana. Bunlar kim ya falan. Niye yürüyorlar burada falan. Özellikle Bellevue merkez. Yani büyük ihtimalle şu anda Seattle'da birçok yer saydım ya. En ideal kalınacak yer neresi derseniz Bellevue derim. Hem Seattle'a yakınlığından hem buradaki iş olanaklarından hem de gerçekten çok böyle dağ başı bir yerde değil. Hani buranın da böyle şehir merkezi var. Hem de Seattle gibi çok fazla insanın gelip geçtiği bir yol geç anı da değil yani. O yüzden tam ideal bir yer. Tabii ki kiralar da ona göre $1500 civarı. 2000'e 3000'e kadar yolu var. Merkezinde merkez kütüphanesi var mesela. O kadar güzel yapmışlar ki yani etrafı falan da çok güzel. İnsan gitmek istiyor. Gidip oradan kitap almak istiyor. Zaten mesela çok aşırı kullanılmış kitapları 25 sente, 50 sente falan satıyorlar. Çizgi roman almıştım birkaç tane. Yine merkezinde Bellevue Park var. Parka oturduğunuz zaman direkt karşınızda Microsoft binası duruyor. Böyle bacak bacak üstüne atıp Microsoft binasına karşı tost falan yiyebiliyorsunuz. Zaten benim çalıştığım yer biliyorsunuz, bilmeyen varsa yani, okul sonrası eğitim merkeziydi. Hem ders veriyorduk hem de çocukların kendi derslerine de yardımcı oluyorduk. Tamamına yakını ailesi Microsoft'ta çalışan insanlardı. Gene şehir merkezinde en çok gidilen yerlerinden bir tanesi Bellevue Mall. Adım başı burada AVM olduğu için ona dikkat edeceksiniz zaten. Diğer semtlerinde de diğer muhitlerinde de mutlaka böyle bir veya iki tane AVM vardır. Çoğu da açık havadır. Çünkü adamlarda arazi sorunu yok ya, onu göreceksiniz direkt yani. Adamlarda hiç arazi sorunu yok. İşte işin kötü yanı insan yoruluyor yani. Altında bir bisiklet yoksa
AVM'nin bir tarafından bir tarafına yürümek bile sıkıntı yani. Bellevue'da gece de dışarı çıkmıştık. Gece hayatı da güzel. Bilmem aslında güzel olarak sizin aklınızda ne? Sizin güzellik anlayışınız ne? Çılgın gece kulüpleri falan istiyorsanız Seattle'da zaten var. Bellevue'da yakın zaten. Altınıza araç oldu mu hiç sıkıntı olmaz yani 15 dakikada gidersiniz. Ama onun haricinde böyle bizim küçük park türü kafelerin, restoranların falan olduğu öyle yerler bulmanız sıkıntı olmaz. Yani Bellevue'da gece hayatı diye bir şey var. Her yerde yok çünkü. Burada yaşamanın artılarından da bir tanesi. Çünkü diğer işte periferde veya banliyöde yaşarsanız gece hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Ama burada araca binmenize bile gerek yok. Yürüme mesafesinde zaten. Gider, eğlenir gelirsiniz. Dönere benzeyen bir şey satıyorlar. Gyro diye. Döner olmaya çalışan, kendini döner sanan bir yemek. Gyro da dönmekten geliyor ya. Gyroskop falan. Turner falan desenelmiş bari. Yine videonun başında da söylemiştim. Seattle'ın yakınında ziyaret edebileceğiniz evlerin de olduğu daha küçük yerler var. Bizde böyle Urla, Seferihisar falan vardır ya. Bunlarda da gene öyle yerler var. Bizim gittiğimiz yerlerden mesela Makilteo bayağı güzeldi. Deniz feneri var. Sahili var. Bir de böyle işte çocuklar için park var. Yani tam bir hafta sonunuzu harcayabileceğiniz piknik alanları olan. Zaten çok fazla yani sonsuz böyle yer var burada. Yeşilliğin arasında olduğunuz için Seattle'a zaten biliyorsunuz Evergreen City deniyor. Gerçekten baktığınız zaman Bellevue mesela daha bile abartı o konuda. Bellevue'nin ortasında mesela şöyle bir etrafınıza baktığınız zaman ciddi ciddi ormanın içine, tamam mı? Ormanın içine biraz böyle ağaçları kesip şehir yapmışlar diyorsunuz. Gerçekten ormanın içinde bir şehir gibi sanki. İşte ağaçlarda yaşayan sincaplar, yaban tavşanları bunlar çok doğal şeyler. Aynen Makilteo'ya benzeyen Edmonds diye bir yer var. Burada da gene balıkçıların balık avlamaları için özel böyle platformlar yapmışlar. Hani eşyalarını falan böyle koyabiliyorsun. Balık temizlemek için özel yerler falan var böyle. Yakaladığın zaman orada temizleyebiliyorsun. Balıklarla ilgili bilgi falan yazıyor böyle. Aslında o iskele bayağı korkutucu. Bayağı derin bir suyun üzerine koymuşlar. Upuzun bacaklarıyla. Gene aynı şekilde gezilecek, dalış yapılacak, yüzülecek yerleri var. Yani burada kafa arkadaşlarınız varsa gidilecek sonsuz yer var. Yine bunlar gibi bir muhit olan Silver Lake var. Diyorum ya hepsine gitmek çok zor. Yani böyle araban olacak, vaktin olacak bol. Gerçekten git git bitmiyor yani parklar, göller. Göller yöresi maşallah. Silver Lake onlardan bir tanesi. Gene aynı şekilde etrafta göl manzaralı, göle bakan evler. Tam şey değil mi ya? Göl manzaralı, göle bakan ev. Yani ev senin olmasın, bir arkadaşının böyle yakın bir arkadaşının olsun sen böyle gidip dur türü evler. Yani böyle ona bakmak zorunda olma. Geceleri orada ıssız yerde hayatını geçirmek zorunda olma. Sivrisinekler seni sürekli rahatsız edemesin. Şehirden izole bir şekilde yaşamak zorunda olma. Yani kötü yanlarını yaşama, sadece iyi yanlarını yaşa. Kanki ne haber, ben geldim mangala. Bunlar da işte o gruba giriyor. Ve tabii mesela özellikle Bellevue'nun en iyi yanı ne diye soracak olursanız hem böyle şehir gibi olması hem de doğayla iç içe olması. İkisi birlikte bulabileceğiniz bir yer. O yüzden mesela bir yerden bir yere böyle yoldan bile trekking yapabiliyorsunuz. Araba yolunun kenarından bile böyle ormanın içinde trekking patikaları var. Yorulduğunuz yerde otobüse binersiniz falan. Orada işte çiftlik evlerinin yanından geçme şansınız oluyor. İşte atları falan seviyorsunuz. Makilteo iyice kuzeyde kalıyor. Edmonston'dan biraz daha güneyde. Buralarda hep tren istasyonları var. Bol bol zaten oralardan geçen yük trenlerini görebilirsiniz. Sonsuz uzunlukta. Yani şey diyordum ben. Şu tekerleklerdeki sürtünmeyi minimuma indirsek aslında koyabildiğin kadar vagon diyordum. Adamlar gerçekten öyle yapmış yani sayamıyorsun yani. Sayılamayacak kadar çok vagon var. Tabii diyebilirsiniz peki bu trenler böyle şehrin içine girmiyor mu Seattle'a falan? Öyle trenler de var ama saçma sapan saatlerde. Yani diyorum ya toplu taşıma çıldırtıyor insanı. Herhalde insanların araba sahibi olmayacağını hayal edememişler. Böyle gece aşırı erken saatte falan gidiş var sadece Seattle'a. Akşamüstü de sadece dönüş var. Daha İzban kuramamışlar. Yani Seattle Bank kuramamışlar. Şey biraz ya insanların keyfine düşkünlüğü herhalde yani. Toplu taşımaya pek binmek istemiyorlar. Zaten çoğu yerde park and ride diye bir şey var. Uzun süre anlayamamıştım park and ride ne demek lan falan diye. Parka mı gidiyorsun? Parkta hani böyle oyuncaklara mı biniyorsun acaba falan demiştim. Yok. Park ediyorsun abi.
ve otobüse biniyorsun. Çok fazla öyle yer var. Yani uzun bir yola gideceksin mesela. Arabanla çıkıyorsun. O mahallenin işte merkezi neresiyse oraya gidiyorsun araçla. Çünkü gerçekten yürünemeyecek kadar uzak. Hani mahallenin merkezi deyince direkt böyle inip de camiden sola dön, oradaki bakkal değil yani. Arabayla gidiyorsun, orada arabanı park ediyorsun park yerinde. Orada otobüse biniyorsun, işine gidiyorsun. Ondan sonra geri geliyorsun, tekrardan arabana binip eve dönüyorsun falan. Ya siz zaten kalıcı olursanız normal bisiklet de çoğu zaman yeterli oluyor. Bisiklet artı otobüs artı sonra bisikletle devam falan. Evet, uzun bir video oldu ama Seattle hakkında aklıma gelen hemen hemen her şey bu. Amerika'da yaşayacaksanız Seattle'ı tavsiye eder miyim? Evet, kesin olarak tavsiye ederim. Özellikle merkezinde değil, etrafında. Özellikle paranız varsa Bellevue'da. Paranız yoksa bizim kaldığımız Everett gibi yerlerde olabilir. Daha sonra mesela biraz paralanınca gittikçe güneye inersiniz. Sıcak denizlere. Hem kafa olarak aşmış bir yer olması, muhafazakar veya baskıcı insanları fazla bulamayacağınız. Hem de nerdler için cennet olacak. Eski kitapçılar, eski çizgi romancılar. Ve suç oranının da çoğu şehre göre düşük olduğu bir yer olduğu için tavsiye ediyorum. Eğer ki Amerika'da kalacaksanız. Peki Amerika'da kalmayı tavsiye ediyor muyum? Onu bilemem. Yani orada tanıdığınız varsa, Amerika'da bir tanıdığınız varsa, gitme şansınız da iyiyse o zaman gidin. Evet, Seattle'la ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Nasıl alternatif belgesel oldu değil mi? F.I.D.A. Style belgesel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.